deniz yani sonu olmayan bir yer gibi geliyor. Kayıkla çıksan bile bir yer keşfedeceğim diye çıkabiliyorsun. Galiba o keşif duygusu, bir kaşif olabilme duygusu hepimizin içinde var. Denize çıktın, işte koy geziyorsun ve boş bir koy buluyorsun ve demir atma isteği oluyor. Bak boş bir yer buldum, sen keşfettin gibi hissediyorsun ve bu çok ciddi bir heyecan katıyor hayatımıza. Dünyanın %70'e yaklaşık suyla kaplı. Ama halen bir su sorunundan bahsediyoruz. Hep su yetmiyor, su savaşları çıkıyor. Peki niye bu diye sorabiliriz ilk başta. Hem nüfus artıyor, bir de endüstrileşme var. Vahşi bir şekilde artıyor. Sadece içmek için günde en az 1,5 litre su ihtiyacımız var. Yani sebzeleri, meyveleri yıkadığımız su ya da tarım için kullandığımız su, ona girmiyorum bile. O dünya kadar suya ihtiyacımız var orada. Sadece içmek 1,5 litre. Artan bir nüfusa hayal et bir an için. ...2050'ye kadar su ihtiyacımız, tatlı su ihtiyacımız %55 falan artacak. Zaten bugün yetmiyor. O yüzden hem mevcut suyu daha iyi kullanıyor olabilmemiz lazım... ...bir de yeni çözümler bulmak zorundayız. Bir uskumru yapacağım. Böyle çoban salatamsı bir hikaye yapacağız. Ondan sonra da bir hamsi pişiririz. Hamsi. Evet, hamsi. Yiyebileceğin en güzel, en... ben de en yemeyeceğim dediğim en sevdiğim. Bir de ya hamsinin şu güzelliği var. Denizin üst tabakasında yaşadığı için, kirlilikler de aşağıda olduğu için çok temiz, omega 3'ü yüksek, en faydalı balıklardan biri. Ben şeyi merak ettim. Deniz diye bize sunulan diyeyim. Balıkların hepsi cidden deniz mi, yoksa biz biraz iri çiftlikleri de deniz diye yiyor muyuz? Terimi belki yanlış burada. Yani çiftlikteki de aslında denizde büyüyor. Benimki çiftlik balığı değil diyorsa sana ona güvenmen lazım. Ya da güvenmediğin bir balıkçıysa zaten gitme oraya. Genelde biliniyor çiftliği olan balıklar. Mesela levrek en çok çiftliği ve denizde, şimdi deniz levreği de var ama artık deniz levreği diye bir şey çok zor. O yüzden yani balık bir mesele. Yani gri bir alan. Takip edilmesi çok zor. Çok güzel, aslında çok güzel kanunlarımız var. Koruma bölgeleri başladı, yasak balıkçılık, tarihleri belli, hangi balık yasak, hepsi belli. Takip edilmiyor. WWF olarak da teknolojiyi nasıl kullanıp acaba bunu çözeriz? Yani dronlarla mı takip edilir? Bak, belki bir aplikasyon çıkar bununla ilgili. Evet. Harika. Bir dakika dur, ben şunu koyayım. Siz ufak şöyle alayım ben sizi. Peki. Buraya geldiğim zaman sakinleştim. Sanki doğa bütün temiz enerjisiyle ruhumuzu yıkıyor. Doğanın ta kendisi var. Yapmacık olan hiçbir şey yok. İnanılmaz muhteşem bir ortam. Burada çok güzel sohbet ediyoruz. Mehmet'le sohbet ettik biraz önce. Sohbet ettik. Anlatabiliyor muyum? Sohbet ettik. İki insan birbirine yoğunlaştı. Birbirine yoğunlaşırken galiba 2 kere dikkatim dağıldı. İkisinde de bir yaprak düştü ve onun sesini duydum. Bizim sade dediğimiz, sade derken de tırnak içinde birazcık sade. Çünkü hiçbir şey yok dediğimiz yaşam aslında yaşamın ta kendisi. İnsan olduğumuzu hatırladığımız alanın ta kendisi. Annem en çok balığı hatırladığım kadarıyla ve halen yaptığı ütüler. Kuzeyli birini veyahut da Batı Avrupalı birini getirdiğin zaman bu ne çok ilginç diye bildiğimiz kebapçıdaki soğana böyle davranıyorlar. Her kültürün kendine özgü hikayeler veyahut da yemekleri var. Özellikle bilmediğimiz diğer kültürlerin yemekleri, müzikleri hep bir
heyecanlı geliyor genelde. Şimdi çoban salatası temelinde işte çobanın yaptığı salata değil mi? Basit. Evet. Tutabilen, ismen öyle. Şimdi oradan sürekli bir adım öteye başka ne yapabiliriz? Şimdi burada deniz börülcesi varsa veyahut da bir yerden bir pazardan aldıysan niye onu içine koymayacaksın? Niye hep aynı malzemeyi koyacaksın? Niye işte atıyorum burada sumak da var, nar ekşisi de var, bilmem ne de var. Sürekli farklı şeyler yapabilirsin. Temeli çoban salatası. Bir yiyelim de. Tabii ona göre bakalım. Bırak Şimdi tıraşı diyorsun. diyemeyeceğim. Çoban salatası için sen bir yardım edebilir misin bana? Tabii. Şunu tutsana bir dakika. Şu şeyi koyacağım. Ya çoban salatası diyorum ama sen demin de sordun ya ne biçim çoban salatası diye de. Tam ya çok tersi. basit aslında. Hikaye şu. Sen niye her şeyi pişiriyoruz ya tavada mabada bilmem Evet. ne. Şimdi tamam şehirdeki evde bu yok. O zaman direkt telin içinde Peki. orada ağır ağır pişiyor. Yani bana sorsan yiyebildiğin her şeyi hiç ye. Mümkünse. Öyle mi? Niye? Çünkü besin değeri daha fazla. Tamam lezzet ayrı da Tamam ama sistem hazmedemeyebilir. çalışsın sistem. Ha? Sistem belki zamanla alışır. Bak mesela başladığımız anla şu an arasında göz sistemimiz ise alıştı. Ben seni görebiliyorum artık. Sen dünyayı görebiliyor musun orada? Ben şu an hiçbir şey görmüyorum. Türkiye'nin 3 tarafı denizle kaplı ve çok farklı denizler. Tuz oranları ayrı, ısıları ayrı, akıntıları var, 2 boğaz var. Bir hazinenin üstüne oturuyoruz. Peki bu hazineye yeteri kadar sahip çıkıyor muyuz? Dünyada eşine az rastlanır bir coğrafyaya sahip olmakla ve bunun da en önemli nedenlerinden birinin 3 tarafı, 3,5 tarafı, her tarafı deniz olmakla övünen bir coğrafya, o övündüğü şeyin parçası olmaktan nasıl bu kadar uzak olabilir? Deniz koruma alanları var. Biz aslında hep milli parkları biliriz. Ormanların korunmasını biliriz. Ama denizlerle ilgili aslında denizlerin de ormanlar kadar havayı temizlediğini az konuşuruz. Karadaki kirlenmeden bahsederiz ama denizlerin altına giden çöpleri görmeyiz. Gözden ırak, gönülden uzaktır onlar. Uzayı keşfediyoruz, işte dağların tepelerini tırmanıyoruz vesaire vesaire. Amazonları aman koruyalım, yağmur ormanlarını diyoruz. Evet bütün bunlar doğru. Ama denizin içindeki dağları veyahut da işte en büyük derinlikleri, bilmediğimiz hayvan çeşidine falan baktığımız an deniz hakkında gerçekten bir şey bilmiyoruz. Denizin korunması bize yeni bir kavram. Bizde denizlerin korunması bizde yeni bir kavram mı yoksa WWF için bütün dünyada çok da olan bir şey. olan? Marine Protected Areas. Ama Türkiye'de de artık bu Şeyi sorabilir miyim? Bizde neden yeni bir kavram? Bizim denizle meselemiz nedir? neden yeni bir kavram? Aslında öncelikler, sıra gelmesi, farkındalık, bu çalışmaların sonuç vermesi. Denizlerdeki balıklar çok ciddi azalıyor mu? Hepimiz biliyoruz, her gün duyuyoruz. Bütün dünya için geçerli bu. Bütün okyanusların dengesini tutan balıklar gerçekten yok olmak üzere, tamamen yok olmak üzere. Türlerimiz yok oluyor. 10 balığın 3'ü yok oldu. Ben çok sık şunu da duyuyorum. Dünyanın başka problemleri var. Bir balık yok olsa ne olur? Soyu tükenmekte olan bir canlıyı kurtardığınızda aslında onun yaşam alanını kurtarıyorsunuz. O yaşam alanı da zaten bizim yaşam alanımız. O yüzden bizim için hepsi aynı. İstanbul Boğazı'na dönüp baktığımız zaman yaklaşık 70 sene önce 150 balık, bugün 5 balık. Bu kadar kısa bir süre, bir nesilden bahsediyoruz. O zaman o nesile bir hesap sormakta yarar var. Çocuklarımız bize soracak. 5, 150. Yani 70 sene. İstanbul'da yaşayan İstanbullulardan 20 milyondan kaç tanesi 5 adet balık adı sayabilir? Kaç tanesi 5 adet balığın doğru düzgün mevsimini bilebilir? Kaç tanesi doğru düzgün balık pişirme çeşitlerini bilebilir? Ya baba bir mangal yapalımın dışında balıkla ilgili hangi cümleyi kurabilir? Baba şöyle bir mangal, yanında da rakı. Yani balık sadece değil ki. Bu ne? Şöyle yapayım bu sana. Al dene. Benim beklediğim bir şey daha var. Ne bekliyorsun? Sumak. O içinde, sosun Var mı içinde onun var. içinde Önce bir sosu? tadına bakalım. Eksikse ekleyelim. Ya şu deniz börülcesi biraz tuzlu. O yüzden tuzunu aldık ama
Tadına bakıp karar vereceğiz. Söylediklerimi geri alıyorum. Bir şeyden korkmuştum. Salatalık ısınınca tazelik değil hissi yaratır mı diye ama hiç kaybetmemiş o şeyini. Müthiş. Koyalım mı sumak? Şarkı söylemek istiyorum. Koyalım mı sumak? Çok güzel. Koyalım biraz. Koy. Bu çok az. Restorancıyken bir gün bir sunum izledim. Adeta ben ne yapabilirim ki, her şey çok komplike, çok büyük, benim dışımda gelişiyor. Ruh halim değişti ve hayatımın 3. bölümünü diyeyim, kariyerimin sürdürülebilirlikle devam ettirmeye karar verdim. Eskiden limon kabuğu, muz kabuğu gibi şeyleri direkt çöpe karıştırırdık. Şimdi kendim ayırıyorum ve onun kompostlaştırıp yakın bir yerde bahçeye, kendi bahçemize bırakıyoruz. Neden önemli olduğunu anladım. Çünkü ben onu yapmazsam o 30 kilometre şehrin dışına taşınacak. Onun için oluşacak, benzin harcanacak gibi birçok etkisi var. Yemeğimin benden az seyahat etmesini isterim. Ton balığı hikayesi var bir tane. Hatta Time dergisinin kapağına koymuşlardı onu. Japon ton balık satın almacıları Çanakkale Boğazı'na, müthiş Saros Körfezi ve civarında Kuzey Ege'de muazzam orkinoslar var, ton balığı var. Yakalıyorlar ve kalite kontrolü yapıyor. Oradan Tokyo'daki balık pazarına yolluyorlar, proses edip dondurup. Ondan sonra New York'taki işte balık tüccarı Tokyo'dan gidiyor, en kaliteli balık diye oradan ton balığını satın alıyor, New York'a gönderiyor. Oradan da o zaman Türkiye'de sushi lokantası modası vardı. Sushi dükkanı sahibi gururla en iyi balığı nereden bulurum? Gidiyor New York'tan ton balığını satın alıyor, buraya getiriyor. Çanakkale'den İstanbul'a 30.000 mil. Şöyle bir dünya seyahati yapıyor ton balığı. Şimdi evet, o zaman benim mahalledeki balığı tercih ederim. Boş ver, hamsi ise hamsi. Zaten çok lezzetli balık, ya da uskumru ise uskumru. Ortalama 1600 kilometre bir tabak yemek, şu anda dünya ortalaması 1600 kilometre. Gelene kadar oradaki malzemenin kat ettiği yol. Soframdaki yemeğin benim için 2 anlamı var. Birincisi, özellikle hayvansal gıdalarda benim onuruma bir hayvan öldüyse bir kere bunu A'dan Z'ye her anlamda tüketme sorumluluğunu hissediyorum çöp olmadan. İkincisi de balıkçılık kurallarının sonuçlarını öğrendim. Balık yasakçılığı olan dönemde yasak balıkları çok iyi öğrenmek, onları tüketmemek. Mümkün olduğu kadar da temiz deniz balıklarını tüketmek ve ülkemizde henüz çok gelişmedi ama sertifikalı balık tüketmek çok önemli. İşte balık da mı yemeyeceğim, onu da mı yapmayacağım? Sobaya odun da mı atmayacağım, ağaçları yok ediyoruz ya da karbon salınım diye. Yani sürekli bu ikilemdeyiz ve onu dengelemek galiba biraz vicdan işi oluyor ve onu hissedebilmek. Evet, balık yiyeceğiz, ton balığı da yiyebiliriz ama vahşice avlanma yöntemlerinden çıkma değil de olta balığıyla veyahut da olta ile tutulmuş balığı yiyebiliriz gibi bu sorulara da galiba kendimiz cevap vermemiz gerekiyor. Kendi içimize dönüp bakarak bu sorulara cevap vermemiz gerekiyor. Ben ilk parçayı şöyle tümüyle bağımsız bir şekilde elimle test ediyorum. Şunu da alsanıza. Başlıyor muyuz yani? Başlayın. Şuna da bir kaşık bulayım. Bu müthiş bir Battiste geliyor. sofra, görsel. Evet. Bakar mısın? Şöyle resim gibi. Bizim için deniz sadece manzaralı ev. Bizim için deniz sadece İstanbul'da yaşıyorsanız ya da tatile işte deniz kıyısında bir yere gittiyseniz o deniz kıyısındaki yerde ya da İstanbul'da deniz kenarındaki meyhanede sadece oturduğunuz anda ya baba buranın manzarası müthiş ya deyip ondan sonra dönüp
masadaki o gündelik hayhuya teslim olmak. Belki de 1-2 tane Instagram fotoğrafı. O kadar. Şu anda 8 milyon ton plastik atık denizlerde. Ve 2050'ye kadar tahmin, eğer bu hızla giderse denizlerde balıklar da azalıyor, plastik artıyor. Balıktan daha çok plastik olacak. Meşhur denizle ilgilenmeyen Türkiye'nin denize doğru cümlelerinden biri. Denizden babam çıksa yerim. Gerçekten şimdinin denizinde, şimdinin Türkiye'sinde, şimdiki zamanda denizden ne çıksa yenir mi? Vallahi çok dikkatli olmak lazım. Denizler kirli, özellikle midye. Peki ben sokaktaki sıradan zavallı ama iyi beslenmeye çalışan şu biçare beden ne yapmam lazım? Yani benim ne yapmam lazım ki ben gideceğim işte kardeşim bu sertifikalı mı? Bu nereden geliyor? Bunu kime soracağım? Hadi buyurun. Ya en azından şunu yapabilirsin. Bazı şeyleri almayı reddedebilirsin. Yani işte yasak bir balık varsa, boyu küçük balık varsa onu alma. Ki bu döngü böyle düzelecek. Sokaktaki tüketici de bazı şeyleri reddetmeye başladığında, sorgulamaya başladığında... menşei nereden bunun? Sen niye bunu rafına koyuyorsun? Bak burada olmamalıydı gibi konuları başladığın zaman sorgulamaya oralardan başlayacak. Ama asıl iş tabii çok daha büyük kurumlarda bunu düzeltmek için. 10 seneye yakın bir çalışma yapıp hangi türlerin azalmakta olduğunu tespit ettik. Ve orfozun ve beyaz laosun tehlike sınırında, tehlike sınırının hatta geçtiğini yok olma sınırında olduğunu gördük. Ve orfozun yasaklanmasını sağlandık. Artık orfoz tüketilemiyor. Bununla kalmayıp oradaki özellikle yerel alanda halkın bilinçlenmesi, talep etmemesi, restoranların bunu satmaması için ekoturizm alanında çok güzel çalışmalarımız oldu. İşte bu uzun zamandan beri işte balığın boyutu ile işte avlanabilen yasal boyutları ile yasalı ayrı tarafa, gerçekten olması gereken boyutu ayrı taraf tabii ki. Yani çünkü onlar genelde birbirini tutmuyor. Çok fazla lobicilik olduğu için işin içinde. Ama biz bütün dükkanlarda, bütün restoranlarda ton balığını kestik bundan bayağı bir sene önce. 10 seneyi geçiyor. Hiçbir şekilde ton balığı kullanmıyoruz. Her şeyin bir geri dönüşü var. Hep konuştuğumuz hikaye, yani sürdürülebilirlik yetmiyor. Artık şeye doğru gidiyor olmamız lazım. Rejenerasyona doğru gitmemiz lazım. İşte koruma alanlarıyla müthiş deneyler var dünyada. İşte hem deniz temizleniyor, hem işte balıklar toparlıyor vesaire. Yani müthiş örnekler var. Kanarya Adaları'nda balıkçılar, yani balık yok oluyor. Tabii İspanyollar çok sağlam avlıyorlar, fazlasıyla avlıyorlar. Yani aynı buradaki gibi ve birçok ülkedeki gibi aslında, ve koruma altında bir alan yaratmak istediler. Bu da üniversiteyle oradaki balıkçıların ortak çalışması. Burada hiçbir şekilde avlanamazsınız dediler. Ve belli bir dönem bıraktılar. Ve hakikaten balıkçılar içeri girip avlamak, hemen dışında o sınırın avlanmak serbest. Ve çok kısa bir süre içinde hem balık popülasyonu arttı, hem oradaki denizin temizliğinden tut, diğer bütün hayat böyle fışkırmaya başladı ve dışında kalıp löpür löpür balık toplamaya başlamışlar. Balıkçı mutluluğu da arttı. Balıkçı mutlu, balıkçı para kazanıyor, iyi balık çıkıyor, doğru boyutta balığı tutabiliyorlar vesaire vesaire. O yüzden aslında bunun hakikaten işe yaradığını dünyada birçok örnekle görebiliyoruz. Biz bir rehber yayınladık hangi balık diye. Sokar diye bir balık var. Çok lezzetli. Türkler yemez. Yediremiyoruz ama çok lezzetli. Ve şöyle bize aşırı ürüyor ve problem. Diğer balıkları yiyor. Sana da mı yediremeyeceğiz? Restorana gidip nasıl isteyecek Türk onu ya? Adını değiştiririz. Araştırmalar gösteriyor. Doğada büyüyen çocuklar çok daha özgüvenli, daha mutlu, daha liderlik özellikleri
daha fazla olan çocuklar. O yüzden en büyük kaygılarımdan biri de aslında çocuklarımızın doğadan kopması. Yani tavuğu internette görüyorlar. Biz gerçekten çocuklarımızı tavuk turu yapmamız gerekti. Yani tavuk görmeye götürmemiz gerekti bir noktada. Görmemişlerdi. Yani çok ufaklardı ama. Bir aynı sınıftaki çocukları birkaç anne baba bir araya gelip kampa götürmüş. Dün anlatıyor. Dün ilk defa tam kendi başına ateşi yakmış çocuğu. Ateşi keşfetti yani, değil mi? Aynen öyle. Ve ateşte yemek pişirmeyi. Ve demişler ki çocuklar, 8 yaşına veletler, annelere baba sakın ha bize yemek yapmayın. Biz burada kendi yemeğimizi kendimiz yapacağız ateşin etrafında. Ve çocuklar oradan ıvır zıvır anne babadan bir iki malzeme etraftan topladıkları çocukların ve yemeğini karnını doyurmuşlar. Ertesi gün çadırda uyumuşlar. Ertesi sabah kahvaltıda da yine bize kahvaltı hazırlamayın, biz yemeğimizi kendimiz yapacağız demiş veletler. Ay, ne müthiş. şeker ya. Müthiş değil mi? Tamam. Pişmiş mi? Sen ne kadar yersin? İç açılarının toplamı 180 yani güzel. Bu. O güzel. Tamam. Yani yemeğin hikayesi ne güzel bir şey değil mi? Böyle her yediğinin arkasında bir dünya, bir hayat hikaye var. Bunun hikayesi ne Mehmet? Yok, anneanne tarifi. Hikayesi o. Daha ne olsun, daha ne kadar Ama hikayesi içinde olabilir bir şey. İncir ve bir şey daha var. Böğürtlen. Yolda geçerken böğürtlen buldum ve onunla yaptım. Daha güzel bir şey var mı? Yediğin yemeğin senden daha uzun bir yol yapmaması mıydı? Evet, o Mehmet de bence ortalama 1600 kilometre yol yapıyor ya yemek. Hı. O yol sırasında da %30'u çöpe gidiyor ya. Bunlar hepsi gerçek veriler. O yüzden yan bahçede yetişmiş ürünü yemek en güzeli. Demin söylediğin hikaye, yani yemek senden daha fazla seyahat etmemeli. Yani burada zeytinyağı üretiliyorsa gidip bunu İtalya'dan İspanya'dan almanın bir anlamı yok. Aynen öyle. Hikaye bu aslında. Yoksa o zaman Hint yemeği de yapma. O zaman ne bileyim baharat alma. Kahve de içme. Kahve de içme. Aynen. Çikolatalı hiçbir şey yeme. Çevre konuları bir yandan da bir grup refahı yerinde elitin kendi kendine dertlendiği, aslında dünyanın da gündelik hayatında gerçekliği içinde çok da yani önemli olmayan, hani işte 30 bin 50 bin yıl içinde bunun da ne önemi var ya da bize bir şey olmaz çizgisinde ilerleyen bir şey olarak görülüyor. Aslında bunun genel bir bilgi, genel bir kültür ve hepimizi çok yakından ilgilendiren bir şey olduğu bilgisinin yayılması falan filan gerekmiyor mu? Aslında teoride zaten hepsi var da bence inandırıcı değildi. Ben de çocukluğum boyunca işte 2012'de kuraklık olacak ve şey falan, 2012 olmadı. Bir şekilde idare ettik, geçtik falan. Şimdi 2050 konuşuluyor, o olacak. Yani biraz inandırıcı değildi bugüne kadar. Ama artık işin ciddiyeti artmaya başladı ve hani görüyoruz da hayatımızda. Bugüne kadar görmedik. Yani hep bir korkutulduk. Ve o birçok insan da yani işte çocuklarımız lüferi göremeyecek falan. Tamam yani kim öyle kim kala hissi vardı. Ama artık işin şeyi bu değişti. İşte yaşayarak öğreniyoruz. Doğa bilinci mi diyelim, doğa sevgisi mi diyelim, işte bunu özellikle son zamanlarda tamam hava kirliliği artıyor, evet tüketim artıyor ama teknolojiyi de benimseyerek birçok şeyi çözebiliyorsun. Ne bileyim ben işte güneş panelleri var tepede burada. Şimdi tamam enerjiyi kendi kendime yaratabiliyorum. Böyle bir küçücük bir yerde bile kendi enerjini kendin yaratabiliyorsun. Veyahut da işte pis su giderini veyahut da temiz suyunu işte filtreleyip kullanabiliyorsun. O zaman ben şöyle demek istiyorum. Sen çıplak koşacaksın. Ben gideceğim. Sen çıplak koşacaksın. Bu kadar, hazır mısınız? yok ya, bu kadar doğası güzel bir yerdeyken, bu kadar da güzel şeyler yemişken ben yağmurda kahvemi içmeye gidiyorum. Her şey için sağ ol. Döndü Vallahi. gitti. Döndü gitti.